Karşınızda taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem. Yugoslavya göçmeni İslam ve Sülbiye Erdem çiftinin 6. çocukları olarak 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Eda Erdem, Bayrampaşa'da geniş bir aile apartmanında büyür. Erdem ailesinin tüm fertleri Fenerbahçelidir ve futbol maçlarında tüm akrabalar bir araya gelir. Anlayacağınız gibi Eda'nın sarı lacivert aşkı ailedendir. Mahallede arkadaşlarıyla futbol oynamaya bayılan Eda, bir gün babasının "Kızım boyun giderek uzuyor, futbol sana pek yakışmıyor, başka bir spor mu yapsan?" sorusuna "Peki ne yapayım?" diye karşılık verir. Baba Erdem de kızını basketbola yönlendirir. Seçmelere katılmayı kabul eden Eda, seçmelerin olacağı gün hastalanır. Erdem ailesi de kızlarının hasta seçmelere gitmesine izin vermez. Eda'nın da basketbol hayali başlamadan biter. Tam da hayal denemez aslında. O günden sonra seçmelere gitmek istemeyen Eda Erdem için voleybola başlayacağı gün yaklaşmaktadır. Antrenör İsmail Şahin, kulüp öğrenci taraması kapsamında Eda'nın okuduğu okula gider. Boyunun uzun olması nedeniyle İsmail Şahin tarafından voleybola yönlendirilen Eda Erdem, tutkuyla bağlanacağı sporu bulmuştur ve o günleri şu sözlerle anlatır. "Voleybolu aşkla, tutkuyla oynuyorum. Basketbolcu olsaydım ne olurdu bilemiyorum ama voleybolla tanıştıktan sonra hep şunu düşündüm. Ben hayatta en iyi olduğum şeyi buldum." 24 Aralık 2000 tarihinde Beşiktaş altyapısında voleybola adım atan Eda Erdem, yaşıtlarına göre çok daha yeteneklidir ve daha hızlı gelişmektedir. 4 yıl altyapıda forma giydikten sonra 17 yaşında A takıma yükselir. Siyah beyazlı formayı 4 sezon giyen Eda, son 2 sezonda da kaptan olarak görev yapar. 2005-2006 sezonunda da Türkiye Ligi'nin en iyi blok yapan oyuncusu seçilir. Artık 21 yaşına gelmiştir ve bir şeyi çok istemektedir. Aşık olduğu renklerin formasını giymek. Fenerbahçe de Eda Erdem'i almak için harekete geçer. Ama transferde sorunlar çıkar. Beşiktaş kulübü kaptanını bırakmak istemez ve kesin bir dille bunu Fenerbahçe'ye iletir. Genç orta oyuncu ise kalbindeki kulübe gitmekte kararlıdır. Yoğun görüşmelerin ardından anlaşma sağlanır ve Eda sarı lacivertli formayı giyer. İlk sözleri ise şunlar olur. Öncelikle uzun bir transfer döneminden sonra Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Özellikle transferimin sonuçlandığı için. Artık kalbindeki kulüptedir Eda Erdem ve daha başarılı olacağından da emindir. 2008-2009'da normal sezon 4. sırada bitiren sarı lacivertlerin playoff'ta şampiyon olmasına düşük ihtimal olarak bakılır. Ama playoff'ta bambaşka bir oyun sergileyen Fenerbahçe, final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-1 geçerek tarihinde ilk kez Türkiye Voleybol Ligi'nde şampiyon olur. Bu kadar küçük bir genç yaşta şampiyonluk yaşıyorlar. İşte Eda, inanılmaz bir sanıyorum sevinç. Eda'nın da ilk şampiyonluğu. Ligin yanı sıra Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Fenerbahçe'nin kadın voleybolundaki hegemonyası başlamıştır. 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe ile Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı birden kazanan Eda Erdem, Şampiyonlar Kupası'nda en değerli oyuncusu seçilir. 18 yıl sonra düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na özel davetiye ile çağrılan Fenerbahçe, Türk voleybol tarihinde bir ilke imza atar ve finalde Brezilya ekibi Osasco'yu 3-0 yenerek dünya şampiyonu olur. Eda Erdem, Zülfiye Gündoğdu, Naz Aydemir, başta da Zeroberto antrenörleri olarak hepsini yürekten kutluyoruz. Eda Erdem de şampiyonanın en iyi servis atan oyuncusu olmayı başarır. Aynı sezon üst üste 3. kez Türkiye Ligi şampiyonluğu gelir. Eda için bir sonraki hedef SEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğudur. 2011-2012 sezonu öncesinde sarı lacivertli yönetim Eda'yı kaptan yapar. Kader dağlarını örmektedir ve Fenerbahçe Bakü'de düzenlenen Final Four'un finalinde Cannes'ı 3-0 yenerek Avrupa'nın en büyüğü olur. Hayallerinin takımı Fenerbahçe ile kazanmadık kupa bırakmamıştır Eda. Hem de bu büyük camianın kaptanıdır. Kazanılacak nice başarı, kaldırılacak onca kupa varken her şey bir anda tersine döner. Eda değişiklik istedi önce, şimdi hayır diyor, gerek yok diyor, bakacağız. Talihsiz bir sakatlık böylesi pozisyon. Belinden ciddi bir sakatlık geçiren orta oyuncuya doktoru Azmi Hamzaoğlu belki de voleybol kariyerin bitecek der. Oturduğu yerden bile kalkamayan Eda için yolun sonu gelmiş gibidir ve daha 25 yaşındayken galiba benim için voleybol burada bitecek diye düşünür. Ama hemen pes etmez. Yeniden sarı lacivertli formayı giymek için kendine söz verir. Hırsı, azmi, pes etmeyen yapısı sayesinde vücudu da tedaviye olumlu tepki verir. Artık dönmek için hazırdır. Takımdan ayrı kaldığı dönemde SEV Kupası mutluluğu yaşayan 1987 doğumlu voleybolcu, sakatlık dönüşünün ardından 2014-2015 sezonunda da Türkiye'deki 3 kupayı birden kazanır.
2016-2017'de de Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası sevinci yaşayan Eda Erdem, bu 3 sezonda da Türkiye Ligi'nde en iyi orta oyuncu seçilir. 2020-2021 sezonunda SEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Nantes maçında Fenerbahçe formasıyla kulüp tarihinde 750 sayı barajını aşan ilk oyuncu olan Eda, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında da Türkiye Ligi'nin en iyi orta oyuncusu ödülünü alır ve toplamda 6 kez bu unvanın sahibi olur. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından 2021 yılında tarihin en iyi 100 voleybolcusu arasında gösterilen Eda Erdem, tek ayak hücumlarıyla voleybolun ikonu olmayı başarır. Hiç şüphesiz ki Türk voleybolunun geleceğinde de önemli bir yere sahip olacak Eda. Başarıları gibi Fenerbahçe sevgisi de baki kalacak. O da bakın Fenerbahçe ile geçen 13 yılı nasıl anlatıyor. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'deyim. Sorsanız 13 yıl nasıl geçti anlatamam. İçinde çok güzel başarılar ve hikayeler var. Her zaman önceliğimi Fenerbahçe olarak koymuştum. Burada büyüdüm diyebilirim. Fenerbahçeli olduğum, Fenerbahçe formasını giydiğim için gururluyum. Kariyeri boyunca birçok transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'den ayrılmayı bir an olsun düşünmeyen biri Eda. Kim bilir ileride belki de tutkusu olan Fenerbahçe'de yöneticilik ya da antrenörlük de yapar. Ama daha erken. Çünkü Eda Erdem'i birkaç yıl daha sahada izlemeyi hak ediyoruz değil mi? Sizlere ilk bölümümüzde Fenerbahçe'ye adanmış bir hayatı anlattık. İkinci bölümümüzde ise Eda'nın milli takım kariyerini izleyeceksiniz. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altında Eda Erdem hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.